Merhaba Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün pazar tezgahlarının en canlı, en iştah açıcı meyvesine, yani Trabzon hurmasına, cennet elması, yakından bakıyoruz. Bu meyve sadece rengiyle değil, içeriğindeki devasa besin değerleriyle tam bir şifa deposudur. Birçok kişi onu sadece tatlı niyetine yer. Ancak her sabah aç karnına veya kahvaltı ile birlikte yiyeceğiniz bir adet Trabzon hurması, vücudunuzda sandığınızdan çok daha derin bir temizlik operasyonu başlatır. Peki, bu turuncu mucize karaciğerinizde, damarlarınızda ve bağışıklık sisteminizde tam olarak neyi değiştirir? 1. Karaciğer yağlanmasına karşı, beta-karoten, kalkanı karaciğerimiz, toksinlerle ve yanlış beslenmeyle savaştıkça yorulur ve hücreleri oksitlenmeye başlar. Trabzon hurması, ona ihtiyacı olan en güçlü desteği sunar. Antioksidan yoğunluğu, Trabzon hurması, karaciğeri temizleyen ve hücre hasarını önleyen beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler açısından dünyadaki en zengin meyvelerden biridir. Yağlanmayı önleme, içerdiği bu güçlü antioksidanlar, karaciğer hücrelerindeki iltihaplanmayı, enflamasyonu azaltarak, karaciğer yağlanmasının hepatosteatoz ilerlemesini durdurmaya yardımcı olur. 2. Göz kamaştıran A vitamini rezervi sadece bir adet Trabzon hurması, günlük A vitamini ihtiyacınızın yarısından fazlasını tek başına karşılayabilir. Hücresel yenilenme, E vitamini, karaciğerin protein sentezi yapabilmesi ve kendini onarabilmesi için hayati önem taşır. Bağışıklık ve cilt, her sabah bu meyveyi tükettiğinizde, sadece karaciğerinizi değil, cildinizin parlaklığını ve kış hastalıklarına karşı savunma hattınızı da güçlendirmiş olursunuz. 3. C vitamini ve bağışıklık desteği narenciyeler kadar olmasa da, Trabzon hurması ciddi bir C vitamini kaynağıdır. Karaciğerin detoks süreçlerinde, özellikle faz 2 detoksunda C vitamini en önemli yardımcıdır. Bu vitamin, ağır metallerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Sonuç, her sabah yediğiniz bir adet Trabzon hurması, karaciğerinizi paslanmaktan kurtarır, hücrelerinizi A vitamini ile besler ve güne metabolik olarak 1 ila 0 önde başlamanızı sağlar. Ancak Trabzon hurmasının asıl sihri, bağırsaklarımızda ve sindirim hızımızda gerçekleşir. Bir sonraki bölümde, hurmanın lif yapısını, tansiyon üzerindeki etkisini ve neden bağırsak dostu olarak anıldığını konuşacağız. İlk bölümde Trabzon hurmasının karaciğerimizi A vitamini ve antioksidanlarla nasıl bir zırh gibi kuşattığını gördük. Ancak yeşil yolculuk prensibi gereği şunu biliyoruz. Bağırsaklarınız kirliyse, karaciğeriniz asla tam temizlenemez. Şimdi, bu turuncu mucizenin sindirim sistemimizde ve damarlarımızda yaptığı o sessiz devrime bakalım. 1. Yüksek lif ve pektin, bağırsakların sihirli değneği, Trabzon hurması, lif içeriği bakımından en zengin meyvelerin başında gelir. Sadece bir adet hurma, günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık %20'sini karşılar. Süpürge etkisi, içerdiği yoğun lif ve pektin, bağırsak yolundaki atıkları bir süpürge gibi toplar. Bu, özellikle sabah aç karnına tüketildiğinde bağırsak hareketlerini tetikler ve kronik kabızlık sorununa doğal bir çözüm sunar. Toksin atılımı, lifler, bağırsaktaki toksik maddelere ve ağır metallere bağlanarak onların kana karışmasını engeller ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu süreç, karaciğerin üzerindeki temizlik yükünü inanılmaz derecede hafifletir. 2. Kötü kolesterolün, LDL, düşmanı, teninler hurmayı yediğinizde ağzınızda o hafif, buruk tadı bırakan madde aslında bir şifadır. Teninler, damar temizliği, teninler ve çözünür lifler, bağırsaklarda safra asitlerine bağlanarak vücudun kolesterolü dışarı atmasına yardımcı olur. Bilimsel çalışmalar, düzenli Trabzon hurması tüketiminin kötü kolesterol, LDL seviyelerini dengeleyebileceğini göstermektedir. Kalp dostu flavonoidler, hurma, kuersetin ve kaempferol gibi kalp sağlığını koruyan flavonoidler açısından zengindir. Bu bileşikler, damar sertliğini önlemeye ve kan basıncını, tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. 3. Ödem atıcı ve tansiyon dengeleyici, potasyum gücü Trabzon hurması yüksek oranda potasyum içerir. Sıvı dengesi, potasyum, vücuttaki fazla sodyumu, tuzu dengeleyerek sabahları oluşan el ve yüz şişkinliklerini, ödemi azaltır. Damar gevşetici, damarların rahatlamasını sağlayarak kan akışını kolaylaştırır ve kalbin yükünü azaltır. Eğer hafif tansiyon problemleri yaşıyorsanız, her sabah bir hurma sizin için doğal bir destekçi olabilir. 4. Bakır ve B vitaminleri ile enerji üretimi. Bu meyve sadece vitamin değil, aynı zamanda bakır minerali için de harika bir kaynaktır.
Bakır, kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve bağışıklık sistemi için gereklidir. Sabahları kendinizi yorgun hissediyorsanız, hurmadaki bakır ve B grubu vitaminleri metabolizmanızı uyandıracak o kıvılcımı çakacaktır. Özetle, her sabah yediğiniz o bir adet hurma, bağırsaklarınızı temizliyor, kolesterolünüzü dengeliyor ve kalbinizi koruma altına alıyor. Ancak Trabzon hurmasını tüketirken yapılan çok kritik bir hata var ki, fayda yerine sindirim sisteminizi kilitleyebilir. Bir sonraki bölümde, hurmayı yemenin en doğru şeklini, zor, riskini ve kimlerin dikkatli olması gerektiğini anlatacağız. Videonun bu final bölümünde, Trabzon hurması tüketirken yapılan hayati hatalardan, bu meyveyi bir şifa bombasına dönüştürecek doğru tüketim şeklinden ve videonun en can alıcı uyarısından bahsedeceğiz. Buraya kadar Trabzon hurmasının karaciğer ve kalp üzerindeki muazzam etkilerini gördük. Ancak Yeşil Yolculuk ailesi olarak dürüst olmalıyız. Bu meyve yanlış tüketildiğinde sindirim sisteminiz için ciddi bir risk oluşturabilir. Gelin, bu turuncu mucizeyi güvenle ve en yüksek faydayla nasıl tüketeceğimize bakalım. 1. Çok önemli uyarı, ham, erişmemiş, hurma tehlikesi. Trabzon hurmasında bulunan teninler, ağzı buran o madde, meyve tam olgunlaşmadığında çok yüksek seviyededir. Diospirobezol, riski, ham hurma aç karnına ve aşırı miktarda tüketilirse, içindeki teninler mide asidiyle birleşerek bir tür mide taşı, zor oluşturabilir. Bu durum sindirim sistemini tıkayabilir. Altın kural, hurmayı asla, ağzı buran, ham haliyle yemeyin. Meyvenin jöle kıvamına gelmiş, iyice yumuşamış ve bal gibi tatlanmış olduğundan emin olun. Eğer hurmanız sertse, bir elma ile aynı poşete koyup birkaç gün bekletin, elmanın salgıladığı etilen gazı onu mükemmel şekilde olgunlaştıracaktır. 2. Kan şekeri yönetimi ve porsiyon kontrolü. Trabzon hurması oldukça tatlı bir meyvedir ve meyve şekeri, fruktoz oranı yüksektir. Dengeli tüketim, şeker hastaları veya insülin direnci olanlar için her sabah bir adet fazla olabilir. Bu durumda yarım adet yemek ve yanına mutlaka 2 yemek kaşığı yoğurt veya bir miktar ceviz eklemek, şekerin kana karışma hızını yavaşlatır. En iyi zaman, sabah kahvaltıda veya öğlen ara öğününde tüketmek, meyveden gelen enerjinin gün içinde yakılmasını sağlar. Gece geç saatlerde yemekten kaçının. 3. Kabuklu mu, kabuksuz mu? Trabzon hurmasının kabuğu da yoğun lif ve antioksidan içerir. Eğer meyveniz organikliğinden emin olduğunuz, iyice yıkanmış ve ince kabuklu bir türse, çikolatalı hurma gibi kabuğuyla yemek lif oranını artıracaktır. Ancak midesi hassas olanlar iç kısmını kaşıklayarak tüketmeyi tercih edebilir. 4. Kimler dikkat etmeli? Daha önce mide ameliyatı geçirmiş olanlar veya mide boşalımı yavaş olan kişiler, tenin etkisinden dolayı mutlaka doktoruna danışarak tüketmelidir. Kronik böbrek yetmezliği olanlar, yüksek potasyum içeriği nedeniyle miktara dikkat etmelidir. 21 günlük, turuncu yenilenme, meydan okuması Yeşil Yolculuk takipçileri için bu haftaki görevimiz şu: başlayın. Eğer herhangi bir sağlık engeliniz yoksa, önümüzdeki 21 gün boyunca her sabah veya en geç öğlen bir adet tam olgunlaşmış Trabzon hurması tüketin, gözlemleyin. 21 gün sonunda cildinizdeki o canlılığı, sindirim sisteminizin ne kadar düzenli çalıştığını ve sabahları ne kadar enerjik uyandığınızı not edin, paylaşın. Bu yolculuğa bizimle birlikte çıkanlar yorumlara "turuncu şifa" yazsın. Sonuçları 3 hafta sonra bu videonun altında hep beraber kutlayalım. Doğanın mevsiminde sunduğu her meyve, o mevsimin hastalıklarına karşı birer ilaçtır. Trabzon hurması da kışın kapımıza vurduğu bu günlerde karaciğerimizin en sadık dostudur. Kendinize ve sağlığınıza iyi bakın, Yeşil Yolculuk'ta kalın. Bir sonraki şifa dolu videomuzda görüşmek üzere.